Efendim daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi bedenimiz ve zihnimiz bir bütün ve birinde olan diğerinde etkiliyor. Özellikle duygularımız ve zihinsel sağlığımızla bağırsak sağlığımız arasındaki ilişkiyi anlattığım videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da yazacağım. Bu videodan sonra onu izlemenizi öneririm. Peki bazı besinlerin psikolojimize iyi geldiğini, özellikle kaygı, anksiyete ve depresyonu azaltma etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Hadi gelin bilimsel araştırma sonuçlarına göre bunlar hangi besinlermiş bir görelim. Vücuttaki demir eksikliği belirli bir düzeye geldiğinde tıpkı kaygı ve panik atak anlarında yaşadığımız ya da depresyondayken yaşadığımız bazı ortak belirtilerle kendini gösterdiğini biliyor muydunuz? Mesela baş dönmesi, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon zorluğu, kafa karışıklığı, kaygı, endişe halleri gibi tıpkı ve depresif bir ruh hali gibi tıpkı kaygı ve kaygı bozukluklarında yaşadığımız bazı ortak belirtileri demir eksikliğinde de görüyoruz. Özellikle ülkemizdeki kadınların birçoğunda demir eksikliği var fakat bir kısmı bunun farkında değiller. Yani kaygı bozukluğu ya da depresyon zannettiğiniz şey aslında demir eksikliği anemisi olabilir. Tabii bunun tahlili için, bunun tespiti için mutlaka bir hekimle görüşülüp tahlil yaptırılması gerekiyor. Dolayısıyla lütfen bunu dinleyip bu belirtileri gördüğünüz için kendi başınıza demir takviyesi almayın. Çünkü demirin fazlası da oldukça zararlı. Ancak demir içeriği zengin gıdalarla beslenmek iyi bir fikir olabilir. Kırmızı etin yanı sıra koyu yeşil yapraklı sebzelerde genellikle bolca demir bulunur. Aynı zamanda koyu yeşil yapraklı sebzeler ve ıspanağın içerisinde demirin yanı sıra triptofan gibi iyi hissetme ile ilgili hormonlardan serotonin ve dopaminin yapımında kullanılan maddeler vardır. Aynı zamanda yine koyu yeşil yapraklı sebzeler ve ıspanakta bulunan magnezyum kaygıya iyi gelir. Magnezyum eksikliğinin kaygıyı arttırdığını gösteren bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Bağırsaklarımız ve beynimiz sürekli bir iletişim halindeler. Birbirlerine karşılıklı olarak sinyal gönderiyorlar. Bağırsak ve beyin arasındaki bu çift yönlü iletişimde faydalı bakterilerin oldukça önemli bir yeri var. 2011 yılında yapılan bir araştırmada probiyotik bakteri verilen farelerde beyinlerindeki GABA seviyelerinde etkilenme olduğu ki GABA iyi hissetme ile ilgili çok önemli bir kimyasaldır. Aynı zamanda depresyon ve anksiyete ile ilgili davranışların azaldığı görülmüş. 2019 yılında ise insan denekler üzerinde yapılmış çalışmalarda yine probiyotik bakterilerin anksiyete ve depresyona iyi geldiği gösterilmiştir. Aslında probiyotik bakteriler ve ruh sağlığı ile ilgili yapılmış çok sayıda araştırma var. Bunlardan bir kısmını yine sizinle açıklama kısmında paylaşıyorum. O zaman kendimizi daha iyi hissedebilmek için kefir, yoğurt, turşu gibi bol probiyotik içeren fermente gıdalara diyetimizde daha fazla yer vermek gerekiyor. D vitamini eksikliği de mutluluk seviyemizi oldukça etkiliyor. Bununla ilgili yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma var ve bu bilimsel çalışmalar bize depresyon ile D vitamini eksikliği arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. O zaman D vitamini seviyelerimizi yeterli düzeyde tutabilmesine yardımcı olmak için yumurta yemek, tereyağı yemek, eğer başka bir sağlık sorunumuz yoksa ve doktorumuz tarafından da öneriliyorsa D vitamini seviyemizi destekler. Tabii bunun yanı sıra güneşin dik geldiği saatlerde 15-20 dakika güneşlenmek de işimizi kolaylaştıracak. Somon, avokado ve ceviz. Evet, içerisinde bulundurduğu bolca omega 3 sayesinde bu besinler ruhsal sağlığımıza oldukça iyi geliyor. 2015 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada 155 majör depresyon tanısı almış denekle çalışıldı. Bu denekler belli bir süre omega 3 takviyesi aldılar ve ardından tekrar depresyon seviyeleri ölçüldü ve görüldü ki omega 3 takviyesi alan gruptaki depresyon seviyesi ciddi anlamda düşüş gösterdi. Yine omega 3'ün bipolar bozukluğa da iyi geldiğini gösteren bir takım araştırmalar mevcut. Dr. Barry Sears Omega Kuşağı isimli kitabında sürekli balık tüketen Eskimolarda neredeyse hiç depresyon vakası görülmediğini söyler. O zaman yine diyetimizde yağlı balıklara, avokadoya, cevize ve omega 3 zengini diğer besinlere yer vermek bize iyi hissettirebilir. B12'de tıpkı demir eksikliği gibi belirli bir seviyedeyken panik atak ya da depresyon belirtilerine benzer belirtilerle kendini gösteriyor. B12 eksikliğinde de halsizlik,
yorgunluk, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, depresif ruh hali, aşırı sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu gibi yine depresyonda ve panik bozukluklarda gördüğümüz bazı belirtileri görüyoruz. Süt ve peynir gibi hayvansal gıdalarda B12 bolca bulunuyor. Eğer vegan bir şekilde besleniyorsanız yine B12 takviyesiyle kendinizi desteklemeyi unutmayın. Yeşil çay. Yeşil çayda yine mutluluğumuz için çok önemli bir kimyasal olan GABA üzerinde oldukça etkili. Aynı zamanda yeşil çayın kaygıyı gidermeye yardımcı olduğuna dair araştırma sonuçları var. Görünen o ki günde bir fincan yeşil çay size iyi hissettirebilir. Ancak yine de sayısını fazla arttırmayın, çünkü yeşil çayın fazlalaşması durumunda, yani fazla içilmesi durumunda bazı insanlarda huzursuzluk ve kalp çarpıntısına neden olduğu söyleniliyor. Beslenmenin bedensel ve ruhsal sağlığımız üzerindeki etkisi düşündüğünüzden çok çok daha fazla. Bu yüzden kanalımda bahsettiğim bedensel ve zihinsel tekniklerin yanı sıra beslenmenize de ayrı bir özen göstermeniz önemli. Eğer panik, kaygı, depresyon gibi sıkıntılarınız varsa bu durumda kanalımdaki ilgili oynatma listelerinde size yardımcı olabilecek çok sayıda bedensel ve zihinsel tekniği bulabilirsiniz. Bu videodan sonra oynatma listelerine bir göz atmanızı öneririm. Efendim, kişisel gelişim ve psikolojiye dair her hafta 2 tane yeni video paylaştığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zillerini de açın ki yeni videolar yüklediğimizde haberiniz olsun.